Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyim. Size çok büyük bir hizmet sunmaya geldik. Serhat'la birlikte uzun zamandır video çekemiyorduk. Özlemişsinizdir Serhat'ı. Merhabalar arkadaşlar. Özlemişler mi Serhat seni? Ben kendimi çok özlemedim. Yorucuydu Aynen. biraz. Serhat bugün Ama arkadaşlar size çok büyük bir kıyak yapacak ve şu AutoClick, BlueStack, bot dediğimiz şeyi anlatacak. Yani SVS'de şato savaşlarında nasıl sıralama yaparsınız? İşte iyileştirme botu nasıl kurulur? Detaylı bir şekilde onu anlatacağız size. yavaştan anlatmaya başlayalım Olur. istersen Çınar. Öncesinde arkadaşlar lütfen emeklerimiz için karşılığında beğeni ve yorum atarsanız ve arkadaşlarınıza kanalı tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. İstersen başlayalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle tabii ki bilgisayara ihtiyacımız var. Bunu bilgisayardan sadece yapabiliyoruz, onu söyleyelim. Ve bazı uygulamalara ihtiyacımız var. Uygulamalardan birincisi BlueStacks. Ya BlueStacks olabilir, LD Player olabilir. Bunun gibi bir sürü emülatör var. Ama en temizi, en kullanışlısı büyük ihtimalle BlueStack'tir. O yüzden biz BlueStack üzerinden göstereceğiz. Evet. İstiyorsan ben direkt detaylıca başlıyorum Olur. Çınar anlatmaya. Öncelikle şey söyleyelim. Eyalette kendi eyaletinize arkadaşlar hesaplar açacaksınız. Farm hesaplar olur ya da işte klana girebilecek seviye 7 idi herhalde, değil mi? Evet, seviye 7 fırını olsa yeterli. Ben şöyle göstereyim Aynen. yayından. Dört tanesi şu an bu ittifakta. Şuraya güçlerine bakarsanız anlarsınız zaten 69 bin, 68 bin falan Aynen. fırınları yedi. İsimleri de zaten Kaora, Help 3, 5, 7, 2 falan. Biz şu an kaç tane açacağız Serhat? 7 tane bende açık. Üçü bir ittifakta, dördü bir ittifakta ama eyalette aşırı derecede bot var. Şu an 3 ittifakta veya 2 ittifakta emin değilim. Her birinde 20 tane bot var. Yani Evet. 20 bizde var, 20 tane ALC'de var. Diğer ittifakları bilmiyorum ama. Evet. Şimdi BlueStay'i indirdik. Bunu toplu fazla hesap açmayı nasıl yapıyorsun Serhat? Şimdi onu şöyle yapıyoruz. Önce BlueStack X'e girelim. Onu bir açayım. BlueStack X bu BlueStack'in bu app player'lar yani bu emülatörler, telefon, tablet kopyaları bunlardan önce açılan ana ekranımız bizim. Burası geldiğinde sol alttaki üstteki app player bu kullandığımız işte emülatörler. Onun altında çoklu örnek yöneticisi var. İlk başta burayı açıyoruz. Burayı açtığımızda bize bu ekranı veriyor. Şimdi bu çoklu örnek yöneticisi bizim en önemli ekranlarımızdan birisi. Çünkü biz bu gördüğünüz işte telefon çoğaltmalarını, tablet çoğaltmalarının hepsini buradan yapıyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Mesela normalde benim main account yazılı hesabım benim ilk BlueStack'i kurduğumda bana verilen direkt BlueStack'le açılan benim arayüzüm. Ama ben bot hesap açmak için benim birden fazla açmam lazım. Ben bu alt tarafa gelip oluşum diyorum. Taze instance diyerek yeni app player'lar açıyorum. Evet. Bu da BlueStack'te sizde hangi Android sürümü yüklüyse onu kullanarak yapıyorsunuz. Ben Pay 64 bitle açıyorum Evet. hepsini. Bu arada O şey sizin diyeceğim. Bu hesapları farklı farklı maillerde açmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı anda evet, evet. açabilmeniz için. Her birinin maili farklı. Bir süre sonra şey sıkıntı olabiliyor. Ee, Aynı mail, aynı WhatsApp WhatsApp diyorum. Aynı numara üzerinden sürekli mail açtığınızda biraz sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden ara ara açarsanız bu mailleri en son kaç tane hesap açacaksanız hepsini kullanabilirsiniz. Çünkü ben bir günde mesela dördüncüyü açarken sıkıntı yaşamıştım. Gmail uyarı vermişti. Evet. Aynı numaraya çok fazla mail açıyorsunuz diye. Diğer bir önemli kısım bu şeylerin ayarları, bu app player'ların ayarları. Tamam. Şimdi bunları açtık ama BlueStack app player'ları şu şekilde çalışıyor. Siz her birine bilgisayarınızın belli bir kısmını tahsis ediyorsunuz. Yani siz atıyorum mesela 32 GB bilgisayarınız var. RAM'i 32 GB. Bunun 8 GB'ını verirseniz 4 tane açarsınız. Hatta dördüncüyü de açamazsınız. Tüm RAM'i verdiğiniz için bilgisayar kapanır. O yüzden bot hesaplarda genelde biz kasma olmasın diye 1 GB veya 2 GB veriyoruz. Kasma olmasından kastım oynayacağınız ana hesapta ve bilgisayarda olmasın diye. Bunların kasması sorun değil. Çünkü sadece kliklere tıklayacaklar. O yüzden genelde düşük çekirdek veya işlemciniz iyiyse 2 çekirdek botlar için. RAM'iniz de 32 veya fazlasıysa 2 GB, 32'den az da 16 GB RAM'li bir bilgisayar kullanıyorsanız 1 GB vermeniz yeterli olur. E, Buradan ekran çözünürlüğünü portreye alırsanız sürekli ekran ana sayfaya döndüğünüzde yan dönmez, tablet gibi olmaz. Telefon gibi sürekli dik kalır. Onun dışında ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok. Bu DPI yoğunluğu vesaire falan bunlar performansı çok da etkilemiyor. BlueStack app player'larımızı hepsine ayrı ayrı bu şekilde kuruyoruz. Kurduktan sonra
BlueStay'e girdik. İlk yapacağımız şey şöyle göstereyim ben. Şunun üstünde. Geliyorum ben normal Gmail'e Play Store'a giriyorum. Buradaki Gmail hesabımı açtığım yeni Gmail'lerden birisini açıyorum. Gelip Whiteout'u indiriyorum, oyunumu indiriyorum. Ondan sonra benim kendi kullandığım GC otomatik tıklayıcı kullanıyorum ben. Normalde direkt bilgisayarınızın içine de otomatik tıklayıcı kurabilirsiniz. Bunların hepsini birbirine bağlayabilirsiniz. Tamam. Ve otomatik İsmini hepsi tam bir söyler anda misin? Orada bir kesildi. Ekranda tam o kısım zaten gözükmüyor. Aynen, şimdi çok daha iyi oldu. göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Bu uygulamayı kullanıyoruz. Autoclicker. GC otomatik tıklayıcı yazarsanız GC Autoclicker diye çıkar. Bunların çoğu ilk başta açılırken reklam veriyor ama kurduktan sonra sadece otomatik tıklamayı açtığınızda gün boyu reklam vermiyor. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Ya farklı uygulamalar da kullanabilirsiniz. Size hangisi uygun geliyorsa. Otoklik tercihi çok da mühim değil. Onu deneyerek bulabilirsiniz siz de. Ondan sonra oyun kısmına gelip göstereyim. Bu arada şeyi de söyleyelim. Mesela siz geldiniz bir karakter açtınız. Oyunda işte yeni Gmail ile bir karakter açtınız. Sizi açılan son eyalete yolluyor. Karakteri geliştirirken hemen fırınınızı 7'ye yükselteceksiniz ya. Bu taraf açıldığı gibi hiç daha fazla uğraşmıyorsunuz. Geliyorsunuz. Karakterler kısmından yeni karakter oluşturup ana hesabınız hangi, yani nerede bot açmak istiyorsanız hangi eyalette, o eyalette bir karakter daha oluşturuyorsunuz hemen ve orayı kasıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi şu an açarsanız mesela 1600. eyaletlerde bir hesap açmış olursunuz. İşte kendi eyaletinizi açmanız lazım. Hesabınızı açtınız, ittifakınıza getirdiniz vesaire. Ondan sonra yapacağınız tek şey şu. Yardımlara geliyorsunuz. Yardım butonunun olduğu yere AutoClicker'ın, onu da tekrardan şöyle büyük ekranda göstereyim. AutoClicker uygulamasını açtınız. Uygulama ayarlarından sizden izin isteyecek. Her zaman üzerinde göster gibi. Yani diğer uygulamaların üzerinde gözükmesi için bir ayar izni isteyecek. Onu onaylıyorsunuz. Onu onayladıktan sonra bu gelen ekranda şu sizin AutoClick'iniz. Bunu koyuyorsunuz. Botların AutoClick milisaniyesi 100 milisaniyede olsa yeter. Ana hesabınızı iyileştirme için çift tıklayacağınızdan ötürü bunun yarısını kullanabilirsiniz, 50 milisaniye. Zaten alt tarafta yazıyor 40'ın aşağısına inmek bilgisayarı kastırabilir gibisinden. Bunun yerini ayarladıktan sonra tek yapacağınız şey bunu başlatıp gün boyu böyle bırakmak. Bunlar buraya gelen her şeye günde, yani 100 milisaniyede bir sürekli tıklayacaklar. Ki 100 milisaniye zaten saniyenin Evet. artık onda bir, öyle bir rakama Sürekli denk yardıma geliyor. basmış olacak arkadaşlar. Sizin revire gittiğinizde sürekli arkadaşlarınız yardıma basıyor gibi bir şey olacak. Peki bu açtığın şeyleri, BlueStack'leri eşliyor musun? Hepsini birbirine bağlıyor musun? Hayır, Yoksa hayır. İşte her birine GC bu AutoClicker'ı indirirseniz ve her birine özel bir AutoClicker uygulaması indirirseniz eşlemenize gerek yok. Ama siz diyorsanız ki ben eşlemek istemiyorum. Ya tek tek AutoClicker indirmek istemiyorum. Şuradan senkronizasyon işlemleri var. Bir saniye. Heh. Ben mesela şu HelpBot 2 hesabından senkronizasyonu açtım. Buradan tüm hesapları birbirine seçtim. Bunu seçtiğim anda ben mesela burada şuraya tıkladığımda hepsinde oraya tıklayacağım. evet, ya da herhangi geriye bas. Buraya Yardım. geri çıktığımda Aynen, şu an yardım olacak. açmadım. Ha, tamam. Ama şu otoklikleri durdurmam lazım önce, o yüzden yapamıyorum. Hepsi oraya tıklıyor çünkü. Sıkıntı yok. Anlatmamız yeterli ya. İstersen yapma. Ayarını bozma. Ya gösterebilirim ya, sıkıntı yok. Daha Tamam. var şatonun başlamasını. Mesela hatta şunu kapatayım da şunların üzerinden göstereyim. Senkronizasyonu başlat dedim. Burada geriye tıkladım. Gördüğünüz gibi hepsinde geri çıktı. Bir daha geriye tıkladım. Gördüğünüz gibi hepsinde geri çıktı. Bu bizim neyi yapmamıza yarıyor? Eğer mesela bilgisayara bir tane AutoClick uygulaması indirdiniz. Direkt bilgisayarın içine. Mouse'unuzu aldınız, buraya koydunuz. Buraya tıklıyor. Diğerlerini ayarlamanıza gerek yok. Hepsinde tıklayacak. Ama bunu yaptığınızda ana hesabınızı bilgisayarınızda oynayamazsınız. O yüzden biz hepsine AutoClick indiriyoruz. Eğer ana hesabınızı da bilgisayarda oynayacaksınız. Ama telefonda oynamayacaksanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Senkronizasyonu kapatmam lazım. Burada da şunu yapacaksınız arkadaşlar. Bu işlemler bittikten sonra sen ayarlarken ben anlatayım Serhat. Eğer Şato Savaşı'nda ya da SVS'de kendi eyaletinizde ya da birinci olmak istiyorsanız arkadaşlar, hiç şatoya falan vurmakla uğraşmayın. Taretlere sürekli saldırı atın, askerlerinizi öldürtün arkadaşlar. Zaten her yolladığınızda revinizde 40-50 bine yakın bir asker düşecek. Ama bu otokliklerin hepsi açık olduğu için, yani askerleriniz gelene kadar neredeyse revinizin yarısından fazlası boşalmış olacak. Ya bu sayede savaşın sonuna kadar yaptığınızda sizin eyaletinizdeki balina
Diyelim ki Şato Savaşı'nda oyunun sonunda, günün sonunda yani 150 milyon puan yapıyorsa ya siz çok rahat 200-250 milyon, belki hatta ikiye katlıyorsunuz, 300 milyon puan yaparsınız. Bu arada söylediğim puanlar tamamen farazi arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim, bu şekilde sıralamaya giren, yani oyuna hiç para atmayan arkadaşlarımız var. Sıralamaya giren derken birinci olan, hani ikinci bile değil. Çok net bir şekilde birinci olabiliyorlar. Ya tabii balinalar bile bunu yapmak zorunda. Eğer eyalette birisi bu şekilde solo saldırı yapıyorsa onun puanını hiçbir şekilde geçebilme imkanınız yok. Sizin de solo saldırı yapmanız gerek. Tek çaresi bu. Evet ya, çünkü Ya bu şöyle, şekilde evet ufak bölüyorum mesela. İttifakında ondan fazla bot olan bir adam aralıksız gün boyu hiç kaçırmadan askerleri döndüğünde rebeli tam iyileşecek şekilde sürekli solo saldırı yaparsa şatoda günün sonunda 160-170 milyon puan toplayabiliyor ve bu çok fazla. kesinlikle ya. Misha, o adamın size yetişememe sebebi de şey arkadaşlar, o balina olduğu için seferberlik açmak zorunda. 5 dakika aralıklarla açıyor. Ve git gel süresi oluyor 6 dakika 7 dakika neredeyse. Sizin askerleriniz 1 dakika 20 saniyede varıyorsa oraya, ya siz o adam bir saldırı yaparken siz 2-3 saldırı yapıyorsunuz neredeyse, belki daha fazla. Ve bu şekilde size Sefer yetişme şansı liderleri olmuyor. sefer liderleri şu şekilde yapabilir Çağrı. Ee, Mesela rally açacaklar TRT. TRT rally açmadan hemen önce bir tane solo saldırı yollayıp o döndükten sonra üstünü açabilirler. En azından 5 dakika içinde rally gidene kadar solo saldırısını zaten öncesinde yapmış olur. Askeri iyileştirir o sırada. Evet, Ama her türlü sadece solo yapmak bu oyunda Şato'da en iyi puan kasma yöntemi. O bariz bir şey zaten. kesinlikle. Ya bunu daha önce bir tane videoda bahsetmiştim arkadaşlar, da anlatamayız demiştim de ne gerek var? Anlatalım, videosunu da çekelim. Biliyorsunuz Tabii Serhat. canım oyundaki ya yabancıların çoğu yapıyor. Türkler de yapsın en azından. Aynen öyle. Yabancı kanallar atıyor, bir şey olmuyorsa biz de yapalım. Bizim, ya Türk arkadaşlar faydalansın öncelikle. Zaten şöyle söyleyeyim. Çoğu eyalette taktik deyince en çok Türkler uyguluyor. Şöyle de bir durum var. Onu da söyleyelim kapatmadan. Kendi hesabınızda da elinizle yardım ayarlamak yerine sürekli yardıma basmak yerine telefonunuza, mobil bildiğiniz telefonunuza veya bilgisayardaki bu app player'ınızın içine de bu otomatik tıklayıcıyı indirebilirsiniz. Askeri iyileştirirken de oraya otomatik tıklayıcıyı koyarsınız. Ee, Sallıyorum sizin ittifakınızdaki botlar 1 saati 1 saniyede yardıma tıklıyorlar. En hızlı şekilde iyileştirmek için 45 dakikalık vesaire bir limit koyarsınız oraya asker iyileştirme. Onu otoklikle spamlarsınız ve büyük ihtimalle 150 bin asker gibi bir rakamı 4 dakikada 5 dakikada iyileştirebiliyor olmanız lazım. Bu yüzden bu çok önemli. Yani kendi hesabınızda da otoklik kullanırsanız yardım butonuna tıklamak için askeri iyileştirirken bu sizi bayağı bir hızlandıracaktır. Serhat, şeyi de söyleyebilir misin? Mesela revire girsene ama askerin yok değil mi? Şu an yaralı asker yok. Burada yaralayamam da şu an öyle de bir Evet, durum var. şey açık. Yok, şeyden dolayı dedim. Mesela oraya kaç asker koymalılar revire? Ha şöyle, onu şöyle. Botlar ortalama 4 dakika basıyor süre olarak. Kaç asker değil de o her hesabın iyileştirme hızına göre değişir çünkü. Hı Ama hı. genelde bir yardım 80 asker civarı oluyor öyle diyeyim. Ha, garanti olsun diye 75'ten hesaplayabilirler. Mesela 10 tane bota tıklayan hesap varsa, yardıma tıklayan bot varsa 750 askeri 1-2 saniye içerisinde iyileştirebilirler. Garanti olsun diye yine 75'in katı yardımlar böyle ufak farklarla kalmasın. Mesela 600 10 bot varsa 600 askeri koyup iyileştirmeye Ya, başlayabilirler. evet, onu deneyerek görsünler. Arkadaşlar aşağıda mesela askerlerinize örnek veriyorum. 10.000 tane piyade, 10.000 tane nişancı, 10.000 tane mızrakçınız yaralı. Örnek veriyorum, her birinden 200-200 koyun, 600 tane toplam iyileştirin. Basın, anında oluyorsa, bastığınız anda iyileşiyorsa arkadaşlar sayısını arttırın. Mesela o 600'ü 800 yapın. O 800'e bassın. Anında şey oluyorsa sonra 1000'e çıkarın. 1000'e mesela bastığınızda anında olmuyorsa, böyle 1-1,5 saniyelik bir bekleme süresi daha bekliyorsa, orada bir süre kalıyorsa, asker sayısını böyle 10-20 azaltarak gidin. Tam bastığınız ana şey yapmaya çalışın ki ekstra zaman Tabii tabii kaybetmeyin. maksimum verimde kullanmaya çalışın yani bu Aynen. süreyi. Hani oraya siz tıkladığınız anda arkadaşlar 600-700 artık 1000 asker, ya da botunuza ve iyileştirme sürenize bağlı tamamen bu. Bastığınız anda o askerler iyileşsin. Ekstra gidip revirde beklemeyin yani. Bastığınız asker anında iyileşsin. Hani tam bot sayınıza göre onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şeyi de söyleyeyim, şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu oyunda grafik kalitesinin hiçbir önemi yok.
Bu kadar hesap açacaksanız oyun ayarlarına girip ayarları standarda çekmeniz lazım. FPS'iniz 60'ta kalsın yoksa oynayamazsınız bu ayarlarda bu kadar hesap açarsanız. Aynen öyle. Ekleyeceğimiz bir şey yok herhalde. Yok ya, gayet detaylıca anlattık diye düşünüyorum. Bence de. Soracağınız sorular da olursa. Bu arada ben şey söyleyeceğim. Serhat, ben iPhone kullanıyorum. Neydi onun adı? iPhone'da Ben ben de tam ona evet. değinecektim. Ben de tam ona değinecektim oyun şeyin sonunda sorarlar diye. iPhone'da ben ya Türkiye'de otoklik çalışan uygulama çok aradık Atay'la biz bulamadık. iPhone'un kendi bir özelliği var. YouTube'dan arkadaşlar onu araştırıp bulabilirler. Ya onu da denedik. Çok kullanışlı olmuyor ama iPhone'un kendi özelliklerinden birini belli bir yere kendiniz elinizle tıklayarak o komutu kaydedip telefonun sürekli o komutu basmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani telefonun içerisinde elinizle otoklik ayarlayabiliyorsunuz. Ama çok efektif çalıştığını söyleyemem. Evet. Öyle diyeyim. Ben de iPhone kullanıyorum. Ben de çünkü uzun süre araştırdım ve bulamadım. Android kullanıcıları bu konuda biraz daha şanslı. Bugün de BlueStay'in ve birçok şeyin de reklamını yapmış olduk. Öyle oldu. Hayırlısı Evet. artık. Umarım arkadaşlar da videoyu beğenip yorum atar. Bize destek olurlar. Serhat, teşekkürler. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Discord'da da her zaman bekleriz. Rehberlerimize ve soru cevap kısmından vesaire bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.